Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Sevgili dostlar, beraber okuyalım da bugün dersimizi 23. sözün 2. mefasının 3. nüktesinden alacağız. 3. nüktenin uzun bir hikaye-i temsiliyesi vardı. Ona gelmiştik. Eski Said'i yeni Said'e çeviren, Bediüzzaman'ın hayatında bir inkılaba vesile olan bir olay, hayali bir hikaye veya belki de hakikat olarak yaşanmış, mana aleminde yaşanmış bir hadise var. Bize de örnek olacak. Ona geçmeden önce ben oraya kadar bir özet yapayım. İnsan diğer canlılara göre çok daha donanımlı yaratılmış. Yani meleklerden, cinlerden de daha donanımlı, daha kabiliyetli. Allah'a daha böyle muhatap olabilecek, daha cami bir ayna. Bütün esması onda yansıyan bir ayna olarak yaratılmış. Ama burada hayvanlarla insanlar karşılaştırılıyor. Dünya hayatı çünkü hayvanlarla beraber paylaştığımız bir hayat. Hayvanlar kendi görevlerini, fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde onlara yetenekler verilmiş. Bir örnekle bu açıklanıyor. Bir hükümdar iki hizmetkarına birinciye 10 altın veriyor. 10 altın, git diyor, kendine bir kat elbise al giy. 10 altınla o hizmetkar gidiyor. En iyi kumaştan, en kaliteli kumaştan bir elbise giyinip geliyor. İkinci hizmetkara ise 1000 altın veriliyor. Ve bir liste eline veriliyor. Bir hesap pusulası cebine konuyor. Ticarete gönderiliyor. Fakat bu ikinci hizmetkar gidiyor, cebine konulan o listeyi, ticarete gönderildiğini unutarak 1000 altını evvelki hizmetkar gibi 10 altına en âlâ kumaştan elbise, bir kat elbise alıp giyen hizmetkar gibi bir elbise mağazasına gidiyor ve 1000 altında bir elbise almak istiyor. Bir kat elbise almak istiyor. Fakat insafsız dükkancı evvelki hizmetkara verdiği yani 10 altınla sattığı elbiseden çok daha adi, kalitesiz, defolu bir elbiseyi bu 1000 altın veren hizmetkara veriyor. Çünkü bunun zaten aklı kesseydi diyor, aklını kullansaydı 1000 altının bir kat elbise için olmayacağını bilirdi. Madem anlamıyor, ne paradan, ne kumaştan, ne ticaretten anlamıyor, o zaman en iyi, en kaliteli elbiseyi verip niye ziyan edeceğim diyor. Zaten anlamıyor. Defolu, kenarda köşede kalmış bir adi kumaştan yapılmış bir elbiseyi ona veriyor, haydi git diyor. Evet, ama bu ikinci hizmetkar hükümdarın huzuruna geldiği zaman 1000 altını bir elbiseye verdiği için, hem de en çürük kumaştan bir elbiseyle döndüğü için büyük bir tekdir görüyor. Yani azarlama işitiyor ve ceza görüyor. Şimdi bu 10 altın verilen hizmetkar hayvanlara misal, hayvanların sembolü. 1000 altın verilen hizmetkarsa insan örneği. Yani hayvana göre 100 kat daha fazla bir donanıma sahip insan. Burada bir kat elbise dünya mutluluğu anlamına geliyor. Dünyada rahat yaşamak, dünyada evet, mutlu
olarak hayatına devam etmek. Şimdi hayvanlara baktığımız zaman değil mi, o az kabiliyetle, kendilerine verilen cihazlarla, kendi fonksiyonlarını yerine getirecek cihazlarla gerçekten rahat bir hayat yaşıyorlar. Bakın kuşlara bakın, kedilere bakın, köpeklere bakın değil mi? Daha çok böyle koyunlara, ineklere bakın. Hepsi mutlular yani. Hiç böyle kara kara düşünen, dertlere batmış, yarın ne olacak acaba diye endişe eden bir hayvan göremezsiniz. Çünkü zaten akılları yok yani. Hayvanlar için yarın yok, dün de yok. Bir önceki saat de bir sonraki saat de yok. Dakika da yok. Ancak bulundukları an, yani anı yaşamak hayvanlara özgüdür. Sadece o an onları ilgilendirir. Yiyecek bir şey bulursa onu da zevkle yer. İşte güneşin altında kediler, köpekler gayet rahat dolaşır, hallerinden memnundurlar. Bizi de kıskandırırlar zaman zaman. Şimdi insana 1000 altın verilmiş, yani hayvanlardan 100 kat daha fazla cihazat verilmiş. Ve her cihazda, mesela göz, hayvanlarda da göz var, bizde de var ama insan gözü değil mi? Böyle binlerce renk tonunu birbirinden ayırabilecek bir yetenekte yaratılmış. Mesela insanın, hayvanlar da yer, insan da yer. İnsanın da tatma duyusu var, dili var, hayvanın da dili var. Ama hayvan bir çeşit yer, iki çeşit yer yani. İnsan yüzlerce çeşit değil mi? Mesela bir elmanın, bir muzun, bir portakalın bile onlarca çeşidi var. Her yiyeceğin farklı çeşitleri var. Hepsinin farklı tatlarını alır, tadar. Böylece insan aklı özellikle bütün kainatta gizli kapıları, kapalı kapıları açabilecek kadar, yani bütün kainat sırlarının anahtarı gibi bir akıl verilmiş insana. Şimdi her böyle duygusu, her cihazı öyle çok fonksiyonel. Mesela baş parmak diyelim, baş parmak. Medeniyet baş parmağın icadıdır derler. Baş parmak. Elin yapısı, işlevi, işte eklemleri insanın. Mesela diğer bütün canlılar bir araya gelse bir tek çivi çakamazlar. Birbirlerine yardım etseler de çakamazlar yani. İnsansa işte gökdelenler yapıyor, göklerde uçan uçaklar icat ediyor, denizlerin altında geziyor. Değil mi? Böyle hep kendisine verilen o üstün yeteneklerle, donanımla bunları yapabiliyor. Yani 100 kat daha fazla cihaza sahip. Dolayısıyla hayvana 10 altın verilmişse insana 1000 altın verilmiş. Peki iki dünyaya gelmişiz. Şimdi o 10 altınla, o altın neydi? 10 altınla alınan elbise, yani dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak. Dünyada kendisine lazım olacak şeyleri tedarik edip rahat yaşamak. Hayvanlar böyle bunu yapıyor. Yani 10 altınla dünyada ideal bir hayat, kendilerine göre ideal bir hayat yaşıyorlar. Ama insan, değil mi? Bakın insanlara çokları dertlere batmış. Değil mi? Böyle karamsar, hep endişeli, hep düşünüyor. Yarın ne olacak acaba? Geçmişin elemleri, geleceğin korkuları bugüne binip bugünü berbat ediyorlar. Yani insanlar bu kadar cihazlara, üstün donanıma rağmen hayvanlar kadar rahat değiller bu dünyada. Onlar kadar dünyevi ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlar. Serçe kuşu örnek verildi. İşte serçe kuşu, değil mi? Her serçe kuşu kendine bir yuva yapıyor. Her sene bir yuva yapıyor. Birkaç yumurta, birkaç yavru uçuruyor yani Allah'ın izniyle. İnsansa değil mi, bir ömür boyu çalışıyor. İnsanların çoğu bir eve sahip olamıyor. Veya bir çocuğu büyütene kadar canı çıkıyor. Hayatı boyunca onun endişesini taşıyor. Değil mi böyle? Yani dünyada rahat etme bakımından, ki dünyada rahatlık yok sözü, la rahate fid dünya sözü hayvanlar için söylenmemiştir. Yani insanlar için söylenmiştir. Hayvanlar için böyle bir şey yok. Hayvanlar için dünyada rahatlık var. Peki yani o kadar az cihazla, az donanımla dünyada rahat olabiliyor, yaşayabiliyor da insan bu kadar 1000 altınlık cihazlarıyla, sermayesiyle
Niye dünyada rahat olamıyor? Aslında olur. Ve hayvanlar onun rahatlığına ulaşamaz. Ama insan ne yapıyor? O ikinci hizmetkar gibi, yani tutup da 1000 altını bir kat elbiseye veriyor. Yani 1000 altını bir kat elbiseye vermek, ticarete gönderildiğini, o cebine konulan listeyi unutmak, yani sadece dünya için yaratılmış gibi her şeyini, bütün duygularını dünyaya sarf etmenin sonucu rahat bulamıyor. Bu insafsız dünya da insana rahat yüzü göstermiyor yani. Hayvanlara gösterdiği rahat yüzü insana göstermiyor. Çünkü insan bir defa baştan yanılmış yani. Sadece dünya için yaratılmış gibi. Değil mi? Bu kadar cihazat ona, ya sadece dünya için olsaydı bu kadara gerek yoktu yani. Değil mi? O zaman hayvanlar gibi azıcık bir cihazla, az donanımla dünyada rahat olabilirdi insan. Ama bu kadar fazla cihazat, teçhizat, bu kadar üstün yetenekler insana sonsuzluğu kazanmak için, ahiret ticareti yapması için bu dünyaya gönderildiğini düşündürmeli ve buna insanı yöneltmeli. Buna yönelirse, yani ahiret için bu dünyada olduğunu, kendisini bekleyen sonsuz bir saadet olduğunu, cennete aday olduğunu, işte burada da geçti, eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zat-ı Kerim'in izni dairesinde sermayeyi ömrünü sarf etse, o zaman o değme rahatına, o zaman yani Allah'ın misafiri neden korkacak yani? Değil mi? Allah'a misafir olan bir insan neden korkacak? Aç mı kalırım, susuz mu kalırım veya başıma bir şey mi gelir diye endişe eder mi? Ne gelirse gelsin yani. Değil mi? Allah'ın gücüne dayanıyorsun yani. Allah'la bağlısın. Dolayısıyla o zaman endişe etmez. O zaman başına gene sıkıntılar gelebilir ama onların da kendi derecesini artırmak için, başarısını büyütmek için olduğunu düşünür. Keyfine bakar, yaşar yani, keyifli hayat geçirir. Dıştan zorluklar içerisinde bile olsa kalbi, ruhu huzur dolu olarak hayat yoluna devam eder. Ama bunu unutursa, dünyaya ticarete geldiğini, sonsuzluğu kazanmakla görevli olduğunu, Allah'a muhatap olduğunu, Allah'ın misafiri olduğunu unutur da yani bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak. Bir sürü de sonsuza uzanan ihtiyaçları var. İmkanları da buna yetmiyor. Değil mi? Sıkıntılar var. Geçmişten gelen, gelecekte düşünülen. Bütün bunlar insanı ezer, boğar. Ya sarhoş ya da canavar eder. Yani ahireti unutan bir insan asla dünyada rahat yüzü görmez. Ahireti unutanlar için dünyada rahat yoktur. Yoksa ahireti unutmazsa, vazifelerini unutmazsa, Allah'ın misafiri olduğunu düşünürse, o zaman diğer canlılar onun yanında çok ilkel kalırlar yani. Onlara kıskanmasına gerek yok. Birisi öyle diyor, kıskanırım arıyı, peteği var, balı var, konduğu çiçeklerin pembesi var, alı var. Bak kıskanıyor hakikaten yani. Ama değil mi? Allah'a inanan bir insan, hayatın anlamını keşfeden bir insan ne diyor bakın? Gözün göz bebeği, bal arısı gibi o cennetlerden alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi üsare ve şıralarla vicdanda o tatlı iman ballarını yapar. Gözün nuru iman ile ışıklanırsa bütün kainat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Yani o zaman arı sadece konduğu çiçekten bal özü alır. Sen gözlerinle her şeyden, kainat bostanına salarsın gözlerini, iman balları toplarsın. Sadece çiçeklerden değil, ağaçlardan, yıldızlardan, bağlardan, bahçelerden, denizlerden, göllerden, her şeyden iman balları toplar, vicdanında iman balı yaparsın ve o zaman işte Yunus Emre gibi ballar balını buldum, kovanım yağma olsun, canlar canını buldum, bu canım yağma olsun diyebilirsin. Hiçbir kaybın seni yıkamaz. Değil mi? Hiçbir üzüntün seni esir edemez. Her şey lehine. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Allah'ı bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi kazanır?
Onu tanıyan ve itaat eden zindanda bile olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Evet, işte bu özet yapacaktım ama biraz da dallandırdım. Şimdi bunlarla ilgili bir misal var. Bunu anlamak diyor, bu gerçeği anlamak eski Said'i yeni Said'e döndürdü. Yani hayatında müellifin hayatında bir inkılap yaşattı. O örneği şimdi okuyoruz beraber. Evet. Ey dünya perest ve hayatı dünyeviyeye aşık ve sırrı ahseni takvimden gafil insan. Şu hayatı dünyeviyenin hakikatini bir vakayı hayaliyede eski Said görmüş. Onu yeni Said'e döndürmüş. Olan şu vakayı temsiliyeyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Mecburen gönderiliyorum, gidiyorum. Seyyidim olan zat bana tahsis ettiği 60 altından tedricen birer miktar veriyordu. Bana 60 altın ayırdı. İşte onları bir bir veriyordu. 60 altından tedricen birer miktar veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde 10 altını kumara, mumara, eğlencelere ve şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün sermayeni zayi ettin. Tokada da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak, yani böyle giderse iflas etmiş olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tevbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. İhtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak şeyleri, bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor. Yani yarısını diyor, ihtiyat akçesi gibi geleceğin için harca. Ama nefsim razı olmuyor. Efendim. Üçte birisini dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra 4'te birisini dedi. Baktım nefsim müptela olduğu adetini terk edemiyor. Yani o çarçur etme alışkanlığı kazanmış ya, böyle ondan vazgeçemiyor. O adam, yani han kapısında bana nasihat eden o adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeyim. Tünelde böyle yani düşer gibi giden, hızla giden bir tren içindeyim. Tren tünele girmiş. Telaş ettim. Yani değil mi, böyle bir durumda hızla gidiyorum, geri dönemem. Ne yapacağım diye telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz. Garayipten olarak o şimendiferin, o trenin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. Pencereden elimi çıkarıp bir meyve, bir çiçek koparayım diye elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli, mülakatında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiferin gitmesiyle müfarakatından
elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyordu. Yani bir çiçek koparacağım, bir meyve alacağım diye elimi uzatıyordum çiçeği koparamadığım gibi. Yani çiçeğin dikeni olur, gülün dikeni olur ya, elimi uzatınca, şimdi tren hızla gittiği için yani gülü koparıncaya kadar koparamadan elim dikenine batıyor. Tren de hızla gittiği için ne oluyor? Elimi yaralıyor, diken kanatıyor ve bana böylece pek pahalıya mal oluyordu. Evet, birden Şimendifer'deki bir hademe dedi, o trende bir hademe dedi, 5 kuruş ver, sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. 5 kuruş yerine elin parçalanmasıyla 100 kuruş zarar ediyoruz. Hem de ceza var. İzinsiz koparamazsın. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileri baktım. Böyle çıkarıp başını bakarlar ya. Çıkarıp başımı ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. Trenin gittiği tarafta. Yani çıkış yok. O tren çıkışı yerine, tünel çıkışı yerine çok delikler görünüyor. O uzun Şimendifer'den o deliklere adamlar atılıyordu. Atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında 2 mezar taşı dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Herkes kendi ismini düşünün. Seyfettin yazıyor. 2 mezar taşı, değil mi? Mezar taşında Seyfettin yazıyor. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden zatın sesini işittim. Dedi, aklın başına geldi mi? Dedim, evet geldi. Fakat kuvvet kalmadı. Çare yok. Hızla, çünkü o bir inişten koşar gibi o insanların deliklere, yani mezarlara atıldığı tarafa doğru tren gidiyor. Hayat treni gidiyor. Evet. Dedi, tevbe et. Tevekkül et. Dedim, ettim. Ayıldım. Eski Said kaybolmuş. Yeni Said olarak kendimi gördüm. Eski Said kaybolmuş, yeni Said olarak kendimi gördüm. Yeni Said dedi, yani eski Said ahiret için yine dünyayla ilgileniyordu. İşte siyasetle ilgileniyordu. Siyaseti din hizmetine alet etmeye çalışıyordu. Ama yeni Said bütün dünyayı terk eden, kalben, yani kalbine sokmamak üzere dünyayı terk eden, kalbinden çıkaran, dünya gözünden düşen, bütünüyle artık ahiret adamı olarak yaşamaya başlayan bir özelliğe sahip. 45 yaşlarında, 40-45 yaşların arasındaki süreçte böyle bir inkılap, hayatında bir büyük değişiklik yaşamış. Evet, işte o vakayı hayaliyeyi Allah hayretsin, bir iki kısmını ben tabir edeceğim. Sair cihetleri sen kendin tabir et. O yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, anne karnından, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad, yani ebedül abad, ebedler ebedi tarafına giden bir yolculuktur. Değil mi? Bu yolculuk hepimizin yolculuğu yani. Dönemeyiz. Gece gündüz gidiyoruz. 2 kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece.
O 60 altın ise 60 sene ömürdür ki bu vakayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Söylemiştim, 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için, yani 45'ten 60'a ortalama, değil mi? Ümmetin ortalama yaşı 60'tır. Peygamberimiz 61 yaşında vefat etmiş. Yani 63 diye biliyoruz ama o 63 hicri takvime göredir. Bizim bildiğimiz, kullandığımız bu miladi takvime göre, yani güneş takvimine göre 61 yıl. 61 yıl. Ya buna göre biz de bayağı son demleri oynuyoruz. Sona epey yaklaştık. Efendim. Senedim yok fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an-ı Hakîm'in halis bir tilmizi, Kur'an'ın ihlaslı bir talebesi beni irşad etti. Evet, Abdülkadir Geylani'nin Fütühül Gayb eseriyle uyandım diyor. Yani orada burada kastedilen Kur'an'ın halis bir tilmizi Abdülkadir Geylani Hazretleri. O han ise benim için İstanbul imiş. O şimendifer ise, trense zamandır. Değil mi? Zaman treninde sürekli gidiyoruz. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayatı dünyeviyedir. Dünya hayatı. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezaizi nameşruadır. Yani meşru olmayan, helal olmayan lezzetler ve levhiyat-ı muharremedir. Haram eğlencelerdir ki mülakat esnasında tasavvuru zevaldeki elem kalbi kanatıyor, müfarakatında parçalıyor. Cezayı dahi çektiriyor. Yani çünkü lezzetin sonu elem ya, zevali lezzet elemdir. Lezzet içindeyken kavuştuğun zaman bir gün bitecek diye düşündüğün andaki her insan bunu ister istemez düşünecek. Her şey bir gün bitecek diye aklına geldiğinde o kalbi kanıyor. Zaten bittiği zaman da ne yapıyor? Kalbini yaralayıp geçiyor. Evet. Hasret bir rüzgar, kapı aralar geçer, gördüğüm her güzel şey beni yaralar geçer diyen şair aslında bunu güzel ifade etmiş. Evet. Mülakat esnasında tasavvur-u zevaldeki elem kalbi kanatıyor, müfarakatında parçalıyor. Cezayı dahi çektiriyor. Şimendifer hademesi, o trendeki hademe demişti, 5 kuruş ver, onlardan istediğin kadar sana vereceğim. Hem izinsiz koparamazsın, ceza var yani demişti. Değil mi? Yani gerek de yok zaten, 5 kuruşa istediğin kadar sana veririm. Onun tabiri şudur ki, insanın helal sayiyle, yani helal çalışmasıyla meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Yani helal olarak Allah sana sunmuş yani. Helal yoldan, değil mi? Bütün nefsinin bile zevklerini, lezzetlerini tatmin edebilirsin. Evet. Keyfine onlar kafi, harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sair kısımları sen tabir edebilirsin diyor. İşte sair kısımlar hikayeden yani ayrıntıları sen kendin kendi hayatına göre adapte edip tabir edebilirsin. Yani o mesela neler vardı sair kısımlar? O tren tünelin çıkışı yerine delikler vardı. Trenden o deliklere kişiler atılıyordu. Ne demek? Yani hayat treninin, zaman treninin sonunda çıkış yok. Hepimiz bir deliğe atılacağız. Değil mi? Bir mezara bırakılacağız yani. Ve süratli bir şekilde ona doğru gidiyoruz. Ya ölümü unutmayan insanı dünya aldatamaz.
Hubbu dünya re'su külli hati'eh diye bir hadis var. Yani bütün hataların başı dünya sevgisidir. Dünya sevgisidir. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok hatırlayın diyor Peygamberimiz. Ölüm lezzetleri, yani haram lezzetleri, zaten onlar kalbi kanatıyordu ya, parçalıyordu ya. İşte ölümü hatırlamak o lezzetleri, haram lezzetleri tahrip eder. Onların zaten tahrip olması lazım. Ekstiru zikra hadimil lezzat. Onun için ihlası kazandıran insana, samimiyet kazandıran iki şey var. İhlas Risalesi'nde açıklandığı gibi, birisi rabıta-i mevt, yani ölümü düşünmek. Ölümü düşünmek, kabre gireceğini hatırlamak. Değil mi? Bu hayatta fani olduğunu unutmamak. İkincisi de dünyada gördüğün Allah'ın yarattığı şeylere bakarak, Allah'ın isim ve sıfatlarını okuyarak, yani varlıklar üzerinde tefekkür ederek, temaşa ederek Allah'ın seninle beraber olduğunu, Allah'ın her yerde seninle olduğunu ve Allah'ın yarattıkları üzerinden sana feyiz verdiğini, değil mi? Senin kalbini, ruhunu feyizlendirdiğini düşünerek yaşamak. Tefekkür ve ölüm rabıtası insanı samimi yapar. Bütün ciddiyetsizliklerine insanın son verir. İnsanı ciddi bir insan haline getirir. Evet. Peki Cenab-ı Hak bize de lütfundan, merhametinden dünyaya aldanmamayı, dünya meşgaleleriyle böyle bunalıp da ahireti unutanlardan, zikrinden, fikrinden uzak kalanlardan olmamayı nasip etsin. Efendim, dünyayı anlayarak bize verilen sermayenin, kabiliyetlerin sadece bu dünya için olmadığını, ahiret ticareti için burada olduğumuzu, Allah'a misafir olduğumuzu, sonsuzluğa, cennete aday olduğumuzu unutmadan yaşayıp hem bu dünyada daha mutlu, daha huzurlu, hem de ebedi mutluluğu kazanma yolunda başarılı olmayı nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.